dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bugün sizlere dış gebeliği anlatacağım. Dış gebelik nedir? Dış gebelik, daha önceki videolarımda yine bahsettiğim gibi erkekten sperm geliyor, rahim ağzını geçiyor, burada uterusu geçiyor, rahmi geçiyor, tüplere geliyor. Kadından, overden, yumurtalığından yumurta çıkıyor. Fallop tüpleri, kadının tüpleri yakalıyor bu yumurtayı, ilerliyor ve spermle beraber fallop tüplerinde birleşiyor. Döllenmiş yumurta. Normal şartlar altında o döllenmiş yumurta bölünerek böyle devam ediyor, ana rahmine geliyor, ana rahmine yerleşiyor. Ama dış gebelikte ne oluyor? Dış gebelikte döllenmiş yumurta işte burada tüplerde kalıyor, ilerleyemiyor. Ana rahmine düşmüyor, ana rahmine yuva yapamıyor, yerleşmiyor. İşte buna dış gebelik denir. Şimdi dış gebeliği ben tüplerde söyledim çünkü en sık tüplerde olur. Başka yerlerde var ama videoda ona girmeyeceğim. Ben tüpleri anlatacağım. Normal şartlar altında ana rahmine gelmesi gereken döllenmiş yumurta işte burada tüplerde kalıyor. Siz gebelik testi yapıyorsunuz, pozitif çıkıyor. Doktora gidiyorsunuz, ultrasonla bakıyor, buraya bakıyor, uterusa bakıyor, ana rahmine bakıyor, kese yok, bebek yok. Biz eğer görebilirsek ultrasonda burada görüyoruz, tüplerde görüyoruz. Peki nasıl anlıyoruz, nasıl şüpheleniyoruz? Normal şartlar altında beta HCG dediğimiz, gebelik hormonu dediğimiz, gebeliğin erken dönemlerinde 24 saatte, 48 saatte bir belli bir artma oranı var. Biz bakıyoruz ki gebelik hormonu beta HCG sağlıklı bir şekilde artmıyor. Hemen şüpheleniyoruz, problem mi var diyoruz. İşte baktığımızda da tüplerde burada biz o döllenmiş yumurtayı görüyoruz. Şimdi bundan sonra peki ne yapmamız gerekiyor? Eğer erkenden müdahale edersek, bakın burası çok önemli. Bunu hatta Reels videolarımızda da paylaşacağız. Eğer biz dış gebeliğe erken dönemde müdahale edersek ilaçla halledebiliyoruz. Ama ihmal edersek, gitmezsek doktora, tanısını koyamazsak işte bu fallop tüplerinde döllenmiş yumurta büyüyor. Hatta kalp atışı oluşmaya başlıyor. İşte o zaman orada ilaç dediğimiz, metotrexat dediğimiz işe yaramıyor. Maalesef cerrahi yani ameliyat olmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden dış gebelikte tanıyı erkenden koymak o kadar önemli. Birinde ilaçla hallediyorsun, diğerinde mecbur ameliyat olmak zorunda kalıyorsun. Daha kötüsünü söyleyeyim ben. Daha kötüsünü söyleyeyim. İhmal ettin. Gitmedin doktora. Adetin gecikti. Gebe misin değil misin baktırmadın. Ya da baktın gebesin ama sağlıklı bir gebelik mi? Dış gebelik mi? Boş gebelik mi? Gitmedin. Burada oluşan gebelik gün geçtikçe büyüyor ve buradaki tüpü patlatıyor demek zorundayım. Başka bir şey bulamıyorum. Yırtıyor. Ve maalesef burası rüptürü oluyor, parçalanıyor tüpünüz ve buradan kanama başlıyor. Allah muhafaza yani kan kaybından ölüme kadar gidiyor. O yüzden gebeliğin erken dönemlerinde gebeliğin kendisi sağlıklı gebelik mi, boş gebelik mi, kimyasal gebelik mi, dış gebelik mi tanısını koymamız gerekiyor. İhmal etmeyin. Merak edilen soruları videonun altında yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bir de abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.